Değerli meslektaşlarım, TBM serimizin bu bölümünde yer altının en kararsız yapılarına, yani yumuşak ve sulu zeminlere giriyoruz. Şehir merkezlerinde binaların tam altından geçerken hata payımız sıfırdır. İşte bu noktada EPB teknolojisi devreye girer. EPB'nin temel felsefesi, kazılan toprağı aynayı desteklemek için bir basınç mekanizması olarak kullanmaktır. Kazı haznesindeki toprak basıncı, aynadaki aktif toprak basıncı ve hidrostatik su basıncının toplamına tam eşitlenmelidir. Eğer bu denge bozulursa yüzeyde ya oturmalar ya da tehlikeli kabarmalar meydana gelir. İşte bu hassas dengeyi sağlayan en kritik mekanik bileşen vida konveyör sistemidir. Vida konveyör, kazı haznesindeki basıncı düşürerek harfiyatı tahliye ederken hazne içindeki dengeyi de korur. Vidanın devir hızı ve kapak açıklığı, ayna basıncını milimetrik olarak yönetmemizi sağlayan ana parametredir. Ancak her zemin doğal haliyle vida konveyörde taşınmaya veya sızdırmazlık sağlamaya uygun değildir. Bu noktada zemin şartlandırma işlemi hayati bir rol oynar. Toprağı macun kıvamına getirmeliyiz. Köpük, polimer ve bentonit enjeksiyonları ile zeminin içsel sürtünmesi azaltılır ve geçirimsizliği arttırılır. Doğru şartlandırılmış toprak, kesici kafa torkunu düşürür ve vida konveyörde plug flow oluşmasını sağlar. Plug flow yani tıkaç akışı, suyun vida içinden kontrolsüz şekilde geri kaçmasını engelleyen bir tıkama etkisidir. Eğer zemin çok geçirimli ise suyun vida içinden fışkırması riski doğar ki bu en büyük kabustur. Fır değeri her vardiya zemin değişimine göre bir baş mühendis tarafından denetlenmelidir. Şartlandırma sadece akışkanlar için değil, kesici takımların aşırı ısınmasını önlemek için de gereklidir. Yapışkan kil tabakalarında kesici kafanın tamamen takılıp dönmemesi en sık yaşanan operasyonel sorundur. Bunu önlemek için anti-clay polimerleri kullanılır. Bu kimyasallar kilin metal yüzeye yapışmasını engeller. EPB operasyonlarında kazılan malzemenin ağırlığı bant kantarı ile anlık takip edilmelidir. Teorik hacim ile çıkan hacim arasındaki fark fazla kazı riskini söyler. Eğer çıkan toprak hesaplanandan fazlaysa tünel üstünde dev boşluklar oluşuyor demektir. Bu durma sebebidir. Yumuşak zeminde segment montajı sonrası yapılan grout enjeksiyonu oturmaların önlenmesinde son kaledir. Tail skin dediğimiz kalkan kuyruğundaki çelik fırçalar suyun tünel içine girmesini engelleyen sızdırmazlık elemanlarıdır. Bu fırçalar aşınırsa veya gres basıncı düşerse tüneli su basması kaçınılmaz bir sondur. EPB teknolojisi İstanbul ve Ankara gibi heterojen zemin yapısına sahip metropollerdeki projelerin bel kemiğidir. Ve PLC sistemlerinden gelen itki, tork ve hazne basıncı verileri yapay zeka destekli algoritmalarla analiz edilmelidir. Basınç hücreleri haznenin farklı noktalarındaki basınç dağılımını bize anlık raporlar. Eğer üst basınç hücreleri ile alt hücreler arasında büyük fark varsa şartlandırma kalitemiz düşmüş demektir. Bu durumda toprak hazne içinde pastalaşmak yerine çökelme yapıyordur ki bu vida konveyörün tıkanmasına yol açar. Bir baş mühendis vardiyo raporlarında volüm balans ve pressure stability grafiklerini ilk sırada incelemelidir. EPB bir makine olduğu kadar aynı zamanda devasa bir kimya tesisidir. Dozajlama hataları projeyi durdurur. Özellikle kumlu çakıllı zeminlerde bentonit takviyesi su sızdırmazlığı sağlamak için tek çaremiz olabilir. Özetle EPB operasyonu zemin mekaniği, makine mühendisliği ve kimyanın mükemmel bir dengesidir. Bu dengeyi kurduğunuzda en zayıf zeminde bile dünyanın en güvenli tünelini inşa edebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde çok daha yüksek su basınçlı zonlarında kullandığımız Slurry TBM teknolojisine geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.